Merhaba arkadaşlar. Bebe Örgü Sepetim YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Fulya Karslıoğlu. Bugün sizlere bu güzel yeleğin anlatımıyla geldim. Yeleğimiz 1 yaşa uygun olarak çalışıldı. Enimiz 27 santim, boyumuz 31 santim ve ip olarak Polosu Soft Deluxe marka ip kullandım ve 4 numara şiş kullandım. Bu ölçülerde bu yeleğimiz için bir yumaktan biraz az gitti arkadaşlar. Geri kalan ipimle de bu papatyaların ortasındaki sarı kısmı yaptım ve dikiminde kullandım ve o şekilde yani bir yeleğim için bir tane yumak yeterli oldu. Birazdan ip bilgilerini sizlerle paylaşacağım. Elinizin sıkılığına veya gevşekliğine göre 3,5-4,5 kullanabilirsiniz. Ama tabii ki kullandığınız ipe göre kullandığınız şişe göre harcayacağınız ipin miktarı artacak veya azalacaktır. Bunu da belirtmek istiyorum ve yeleğimiz de ona göre büyüyecek veya küçülecektir. Benim ölçülerimde Polosu Soft Deluxe marka iple ve 4 numara şişle tam 1 yaşa uygun bir yelek ve bir yumağı tamamen dikişine, papatyasına, her şeyine kullanarak bir yumaktan bir yelek yapmış olduk. Ve gerçekten sonuç çok güzel oldu. Videoma geçmeden önce kanalıma abone olup beğen tuşuna basarsanız çok memnun olurum. Abone olun diye yazısının yanındaki zile tıklarsanız yüklediğim videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Kanalıma ve bana destek olmak adına alt tarafa yorumlarınızı yaparak beğen tuşuna basarsanız sevinirim. Eğer hazırsak hep beraber yapımına geçelim. Hepinize şimdiden kolay gelsin diyorum. Hadi başlayalım arkadaşlar. Ve evet arkadaşlar, yeleğimizde ip olarak Polosu Soft Deluxe kullanacağım. Dokusu çok güzel, yumuşacık, anti peeling özellikli bir ip. 100 gram ağırlığında, 250 metre uzunluğunda ve 4 numaraya uygun kalınlıkta bir ip. Aynı renk yapmak isteyenler için renk kodum 403 ve gerçekten dokusu yumuşacık arkadaşlar, kullanmanızı tavsiye ediyorum. Yani kullandıktan sonra ipin kalitesinin daha iyi olduğunu anladım ve 4 numaraya uygun, 3,5'a biraz kalın gelecek bir ip, hırkalara ve tulumlara çok güzel gidecek kalınlıkta bir ip kullanmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Anti peeling özellikle olduğu için zaten tüylenme yapmayacak bir ip, gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. 4 numara şiş kullanacağım. Misinalı veya normal fark etmez. Ben çekim için rahat kullanabilmek için arkadaşlar misinalı kullanıyorum. Biraz ipimi uzunca yaptım, dikişte de kullanabileyim diye. Yeleğimizin önü ve ilikli tarafıyla başlıyoruz. Şişime 33 tane normal standart ilmek atma yöntemiyle ilmek atıyorum. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Evet arkadaşlar, şişime 33 tane ilmek attım. İlk önce bakın, ilk ilmeği bu şekilde her zaman ters örgü olarak alacağım ve son ilmeğimi örmeden alacağım. Kenar hattın düzgün çıkması için ve dikişimi kolay yapabilmem için. Tersle başladım. İpimin yönünü değiştirdim. Bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz. Bu şekilde sıra sonuna kadar bir ters bir düz olarak öreceğim. Toplamda 8 sıra boyunca öreceğim arkadaşlar. Ama bu 8 sıranın içinde bir ilik açmamız gerekiyor ilk önce. Yani ilk iliğimiz burada açılacak. 6 sıra boyunca öreceğim. 6 sıra ördükten sonra ilk iliğimi açacağım. O yüzden şimdi bu şekilde bir düz bir ters lastik olarak 6 sıramızı tamamlayacağız. Şu an 1. sıramızdayız. Biz son ilmeği nasıl örmeden alıyorum onu göstermek istiyorum. Çünkü kenar hat için bu çok önemli. Ve ip gerçekten arkadaşlar, daha önce kullandığım markaları az çok beni takip eden abonelerim biliyordur.
Gerçekten çok güzel ve fiyatı diğer iplere göre daha uygun. Bakmanızı tavsiye ediyorum. Instagram'da Polosu iplikleri olarak Instagram sayfaları var. Ayrıca Google'da da Polosu iplikleri yazarsanız ulaşabilirsiniz iplerimize. Ben çok beğendim dokusunu. Bakın ipim bu tarafta. Her zaman ipimi bu tarafa alarak son ilmeği o şekilde örmeden alacağım. Ve şimdi arka yüze geçiyoruz. Arka yüze bakın yine ilk ilmeğimi alarak ipimi buradan alıyorum. İlk ilmeğimi ters ördüm. Ne görünüyorsa bakın ters görünüyor. Ters öreceğim. Düzleri düz, tersleri ters olarak örerek o şekilde devam ediyorum. Şimdi arkadaşlar 6 sıraya tamamlayalım. Daha sonra beraber bir ilik açalım ve modelimizin kurulumuna başlayalım. Ve arkadaşlar 7 sıra 6 sıra boyunca ördüm. 7. sıramı da şimdi ön yüzden örerek ilerliyorum. Şimdi sıra sonunda 6 ilmek kalana kadar bu şekilde lastiğimi yapacağım. Şimdi model kurulumuna geçtiğimiz zaman bu sıra sonundaki 6 ilmeğimiz yeleğimiz bitene kadar örülmeye devam edecek. O yüzden şimdi geldim. Bakın 6 ilmeğim var. Şimdi şuradaki terslerin birinin içine denk getirmem gerekiyor arkadaşlar iliği. O yüzden ben şuraya denk getirmek istiyorum. Şimdi burası bu tarafa çok yakın olduğu için şuraya denk getireceğim. O yüzden şimdi sırada düz örgüm var. O yüzden ipimin yönünü değiştiriyorum. Hemen ikisini aynı anda alarak kesim yaparak bir tane doluyorum. Ve örerek kalan ilmeklerimi lastik olarak örüyorum. Şimdi arka yüzden de yine aynı şekilde ne görünüyorsa arkadaşlar düzleri düz, tersleri ters olarak örerek ilerleyeceğim. Şimdi bu bizim 7. sıramızdı. Şimdi 8. sıramızı örüyoruz. 7. sıramızda iliğimizi açtık. Sıra sonunda. Şimdi 8. sıramı tamamlayarak ilerliyorum. Beraber model kurulumumuzu da yapalım. Modelimiz pirinç modeli. Daha önce örgü öğren arkadaşlarımız zaten pirinç modelini biliyorlardır. Ama örgüye yeni başlayan arkadaşlarımız için göstereceğim. Çok kolay, lastik örüyor gibi ama değişik bir şekilde öreceğiz. Yani aslında tüm yeleğimiz lastikten oluşuyor. Ama alt taraf sıralı lastik, üst tarafı pirinç modeli. O da bir nevi lastik olacak. Şimdi onu da sizlere göstermek istiyorum. Şimdi 8. sıramızı beraber tamamlayalım. Evet, son ilmeğimi de ipim bu tarafta örmeden aldım. Şimdi arkadaşlar normalde bakın iliğimiz burada. Normalde burada ön yüzümüzde modeli kurmamız gerekiyor. Ama alt tarafımız lastik model olduğu için eğer şimdi hemen modeli kurarsam lastiğimden bir sırası pirinç modeline kayacak ve lastiğim kısa görünecek. O yüzden bunu istemediğim için 9. sırayı da ön yüzden örerek arka yüzden pirinç modelini kurmaya başlayacağım. Yani normalde pirinç modeli ön yüzden de kurulur. Ama biz zaten lastik model uyguladığımız için alt tarafa pirinç modelinin zeminini hazırlamış olduk. Eğer hemen ön yüzde kurarsam 8. sıramı yani lastiğimin 8. sırası pirince dahil olacak. O yüzden bunu istemiyorum. Çünkü lastiğimin kısa görünmesini istemiyorum. Çünkü lastik güzel oluyor arkadaşlar. Lastik yani daha uzun da yapabilirsiniz isterseniz ama hırkalarda genelde 10-12 sıra yapılıyor. Burada da zaten 9 sırayı tamamlamış oluyoruz böylelikle ön yüzden de yaparak. Şimdi arka yüzden hemen model kurulumuna başlayacağız beraber. İlerliyorum.
Bu arada şimdi ön taraf lastik model olduğu için ikinci iliği açarken de sizlere video çekeceğim. Kaç sıra sonra açtığımı belirterek. Çünkü bir haraşo olmadığı için size bir sıra veremiyorum şu an. Ben de ayarladıktan sonra sizlere iliğimi açarken tekrar videoyu çekeceğim. Şimdi ön yüzden 9. sıramı tamamladım. Şimdi arka yüzüme geçiyorum arkadaşlar. Baştaki 6 tane ilmeğimizi yeleğimiz bitene kadar lastik olarak örmeye devam edeceğim. O yüzden 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 ilmeğimi ördüm. Şimdi buradan itibaren pirinç modelini uygulayabilmem için düzlerin üzerine ters, terslerin üzerine düz getirmem gerekiyor. Bunu ön yüzde de tersini yapacağız. Burada da arka yüzden de böylelikle pirinç modelimizi uygulamış olacağız. Bakın bu bizim düz ilmeğimiz. Bunun üzerine ters getiriyorum. Bu ters ilmeğim üzerine düz. Düz ilmeğin üzerine ters. Ters ilmeğin üzerine düz. Bu şekilde sıra sonuna kadar ilerliyorum. Sadece baştaki 6 adet ilmeğimin lastiği aynı şekilde devam ediyor. Düzün üzerine düz, tersin üzerine ters. Oradan itibaren düzlerin üzerine ters, terslerin üzerine düz getirerek pirinç modelimizi uyguluyoruz arkadaşlar. Şimdi sıra sonuna kadar beraber ilerleyelim. Ön yüzden de göstereyim ne yapacağımızı. Bakın düzün üzerine ters, tersin üzerine düz getirerek ilerliyorum. Ön yüzden nasıl göründüğüne beraber bir bakalım. Birkaç sıra ilerledikten sonra zaten pirinç modeli tam böyle kabarık kabarık kendini göstermeye başlayacak. Son ilmeğim modele dahil değil. O yüzden ipimin yönünü değiştirerek son ilmeği örmeden alıyorum. Bakın ön yüze geçtiğimde bakın şunlar bizim pirinçlerimiz. Ve 9. sıram pirince dahil olmuş oldu. Şimdi bakın ön yüze geçtim. Yine ilk ilmeğim ters. Bakın sırada ters ilmek görünüyor. O yüzden ipimin yönünü değiştirerek onun üzerine düz ilmek getirdim. Bakın bu düz görünüyor. Üzerine ters getirdim. Bakın bu ters. Üzerine düz getirdim. Bir düz bir ters olarak tersin üzerine düz, düzün üzerine ters getirerek sıra sonunda 6 ilmek kalana kadar devam ediyorum. Arka yüzden de aynısı yapılacak arkadaşlar. Yani bu şekilde devam edecek. Pirinç modelimiz hem çok kolay hem çok gösterişli bir model ama yani dediğim gibi sürekli lastik örmemiz gerekiyor. Şu an lastik örüyoruz ama görüntüsü farklı görünüyor. Ama pirinç modeli bu şekilde, yani tüm yeleğimiz, arkamızda da pirinç modelimizi uygulayacağız. Önlerimizde pirinç, yani tüm yeleğimiz lastik örgüden oluşuyor. Yani örmesi biraz zaman alır ama model çok güzel bir model, yapmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Ve sıra sonunda bir tane daha öreceğim. Sıra sonunda 6 ilmeğim kaldı. Bakın bunları düzün üzerine düz, tersin üzerine ters getirerek tamamlıyorum. Sıra sonundaki 6 ilmeğim ne görünüyorsa o şekilde örülecek. Bakın pirinç modelimiz bu şekilde, bakın kabarcık olarak görünmeye başladı. İlk başladığı yerden itibaren sayacağız kaç tane olduğunu. Şimdi bu şekilde ilk iliğimizi açtık. İkinci ilik için tekrar videoyu çekeceğim. Nerede açtığımızı gösterebilmek için kaç sıra sonra. Şimdi bu şekilde arkamızdan da baştaki 6 ilmeğimizi lastik olarak örüp geri kalanını düzün üzerine ters, tersin üzerine düz getirerek örelim. Bu şekilde bir müddet ilerleyelim. İkinci iliğimizle tekrar burada olacağım. Evet arkadaşlar, ben ikinci iliği açtım tam yerini ayarlayabilmek için. İki ilik arasında 18 tane sıra var arkadaşlar. Bakın şuradaki
ters örgüleri sayarak bakın 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 örmüşüz. Şu an 18.yi örüyorum. 18.yi örerken 3. iliğimi açtım, doladım ve son ilmeklerimi örerek ilerliyorum. Arkadaşlar şu an benim bir tane iliğim kaldı. Bir tane iliği de açınca üstteki model kısmına geçeceğim. Toplamda bakın şuradan itibaren pirinçleri sayarak 31 tane pirinç olması gerekiyor. Bakın şu an kaç tane olmuş sayalım. En alttakinden başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ve 18 tane olmuş. Toplamda 31 tane pirinç olması gerekiyor. Şimdi bu şekilde ilerleyelim. 18 sırada bir iliğimizi açalım ve ondan sonraki üstteki modele beraber geçelim. Ve evet arkadaşlar 4 adet iliğimi açtım. Buradan itibaren buraya kadar 31 adet pirinç modeli uyguladım. Ön yüzden de ördüm. Çünkü biliyorsunuz burada lastiğimizi ön yüzden de örüp arka yüzden pirinç modelimizi uygulamaya başlamıştık. Aynı işlem lastiğe geçerken de geçerli. Çünkü eğer ön yüzde yapsaydım pirinç modelimin bir tanesi lastik olarak görünecekti. O yüzden şimdi ön yüzden de pirinç modelimi uygulayarak sıra sonuna kadar geldim. Arka yüze dönünce arkadaşlar 4 sıra boyunca tüm ilmeklerimizi başta olduğu gibi lastik olarak öreceğiz. Bu şekilde 4, 5 ve 6 ilmeğimi ördüm ve düzün üzerine ters, tersin üzerine şimdi tersimi ördüm. Şimdi bunun üzerine bakın ters, ilk ilmeğimizi ters örüyorduk. Ters düz, ters düz, ters. Ne geliyorsa ters düz, ters düz olarak devam ediyoruz. Bu şekilde. Tüm ilmeklerimize lastik uyguluyoruz yine. Ama bu sefer dediğim gibi şu baştaki 6 ilmekli kısım gibi düzün üzerine ters, tersin üzerine düz getireceğiz. İlk başta yaptığımız gibi 4 sıra boyunca lastik çalışması yapacağız. Daha sonra yaka kesimine başlayacağız. Önce yakamızı keseceğiz, daha sonra koltuk altını kesmeye başlayacağız. Ama yakayı kesmeden önce 3. sıramızı örerken bir işlem yapacağız. O kesim hattının düzgün olabilmesi için onu da sizlere göstereceğim. Şimdi onun için bir 3 sıra boyunca bir lastik çalışmamızı tamamlayalım. Daha sonra hem o arka yüzden yapılacak işlemi göstereyim, hem de kesimlerimize beraber başlayalım. Bakın lastiğimizi örerek başlamış olduk. Şimdi bunu 3 sıraya tamamlayalım. Ve evet arkadaşlar 3 sıra boyunca ördüm. Ön yüzümden ördüm. Şimdi arka yüzümüzden örerken bu kesim hattının düzgün şekilde görünmesi için şöyle bir işlem yapacağım. Şimdi ilk ilmeğimi ördüm. İkinciyi de ters ördüm. 3 düz, 4 ters, 5 düz ve ipimin yönünü değiştiriyorum. Bu altın normalde şimdi ön yüzde 6. ve 7. ilmeğimi keserek alacağım. Ama bu hattın düzgün olarak görünmesini istiyorum. O yüzden şu 6. ilmeği arka yüzden örmeden alacağım. İpimin yönünü değiştiriyorum ve yine lastiğimi örerek 4. sıramı tamamlamış oluyorum. Ön yüzüme geçtiğimde önce yaka tarafından kesime başlayacağım. Daha sonra koltuk altından kesime başlayacağım. Şimdi örerek ilerliyorum. Bu 6. ilmeği almam, örmeden almam. Kesimde daha muntazam bir görüntü elde etmemi sağlayacak. Arka yüzden örmeden aldım. Şimdi ön yüze geçince örerek alacağım.
Sıra sonuna kadar lastiğimi uygulayarak geldim. Son ilmeğimi yine örmeden alıyorum. Tekrar ön yüzüme geldim. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6 şu ilmeğim örmeden alındı. Şimdi orada sıra sonunda 7 ilmek kalana kadar lastik olarak örerek ilerliyorum yine. Evet, sıra sonunda 7 ilmek kalana kadar ördüm. Şimdi arkadaşlar şu bizim örmediğimiz ilmeğimiz, şu ilmeğin yönünün kesimde hiçbir önemi yok. Ama bak, aldım. Bunu da aldım. Şimdi bu ilmeğin şu şekilde durması gerekiyor. Bunun da bu şekilde durması gerekiyor. Kesimi yönlerini değiştirdim. Şu şekilde soldan sağa doğru girerek kesimi yapıyorum. Bakın şu ilmek bu şekilde görünüyor. Ve örerek sıra sonuna doğru lastiklerle devam ediyorum. Bundan sonra modelimiz lastik olarak örülecek. Şimdi arka yüzüme geçtim. Bakın birinci ilmeğimi ördüm. İkinci ilmeğimi ters. Üçüm düz. Dördüncü ilmeğim ters. 5 düz ve ipimin yönünü değiştirerek 6. ilmeğimi örmeden aldım. Ve kesim yaptığım için bir ilmek eksildi. Tersle devam ediyorum. Ters düz ters düz olarak sıra sonuna kadar ilerliyorum arkadaşlar. Şimdi sıra sonunda yakadan bir tane ilmeğimizi kestik. Şişimizde 33 tane ilmeğimiz vardı. Bir tane kesim yaptık. 32'ye indi. Şimdi koltuk altından bir tane kesim yaparak başlayacağım koltuk altı kesimine de. Ve bir kere daha yakadan nasıl kesileceğini göstereceğim arkadaşlar. Ondan sonra kısaca ne yapacağımızı anlatacağım. Ve önümüzün birini bu şekilde tamamlamış olacağız. Şimdi bakın bu şekilde lastik örgülerle sıra sonuna doğru ilerliyorum. Hemen koltuk altı kesimimize başlayacağız. Son ilmeğimi örmeden aldım. Ön yüzüme geçtim arkadaşlar. Bakın şu benim kesimim. Şimdi 2 ilmeği aynı anda alarak kesim yapıyorum ve şişimdeki ilmek sayısını 31'e düşürdüm. İpimin yönünü değiştirerek lastik örgülerle sıra sonunda 7 ilmek kalana kadar örmeye devam ediyorum. Şimdi koltuk altından bir tane kesim yaptık. 2 ilmeği aynı anda sıra başında alarak ilk ilmeğimizi kestik. Koltuk altından toplamda 5 adet kesim yapacağız. Eğer daha büyük çalışıyorsanız, daha fazla ilmekli çalışıyorsanız bunu 6 ilmek olarak da kesebilirsiniz. Benimki 1 yaşa uygun olduğu için 5 ilmek yeterli oldu. Ama dediğim gibi daha büyük çalışıyorsanız 6 ilmek koltuk altından kesebilirsiniz. Şimdi sıra sonunda 7 ilmek kalana kadar ters örgülerle ilerliyorum. Ve bu önümüzde hem koltuk altı kesimi hem yaka kesimi ön yüzden denk geldi. 3, 6 bir tane daha öreceğim ters. Evet, şu benim örmeden aldığım ilmeğim ve şu ilmeğimin yönünü değiştiriyorum. Hatta bakın şu ilmeği şöyle çeviriyorum, bu ilmeği de böyle çeviriyorum. Şimdi kesim yaparak böyle gireceğim için şu ilmeğin bu tarafa dönmesi gerekiyor. İlmeklerin yönünü bakın iyice yaklaştırıyorum. İlmeklerimizin yönü bu şekilde. Ve şöyle girerek kesim yaptığım zaman bakın ilmek bu şekilde görünüyor. Benim de istediğim o zaten. Şimdi yakadan da bir ikinci kesimimizi yaptık. Kısaca ne yapacağımızı bir anlatayım. Bu şekilde devam edeceğiz. Bakın yaka kesimi ne kadar muntazam görünüyor. Benim de istediğim hat bu. Şimdi arkadaşlar koltuk altı kesimini 5'e tamamlıyoruz.
sıra başında ön yüze geldiğimde koltuk altından bir tane de keseceğim. Arka yüzden yine 6. ilmeğimi örmeden alıyorum ve ön yüzden hem koltuk altı kesimini hem de ilmeklerin yönünü gösterdiğim şekilde değiştirerek, şimdi sizin ilmek alışınız eğer farklıysa belki ilmek yönleriniz o şekildedir. İlmeklerin yönünü değiştirmenize gerek kalmaz. O yüzden ilmek yönünü sizlere gösterdim. O şekilde arka yüzden 6. ilmeği örmeden alıyoruz. Ön yüzden koltuk altından bir olacak şekilde toplam 5 adet kesim yapıyoruz. Yakadan da bu şekilde kesim yaparak toplamda şişimizde 14 tane ilmek kalana kadar bu kesimlere devam edeceğiz arkadaşlar. Şişimizde 14 ilmek kaldıktan sonra da bu mevcut 14 tane ilmeğimizi kesimler bittikten sonra, yani şişimizde 14 tane ilmek kaldıktan sonra arkadaşlar tüm ilmekleri önden ve arkadan öreceğiz. Yani o arka tarafta kesim için örmeden aldığımız ilmeği de örmeye de başlayacağız. Yani şurada yaptığımız işlemin aynısını şişimizde kesimlerle 14 ilmek kaldıktan sonra yaparak gereken uzunluğa getireceğiz. Şimdi bu şekilde devam edelim kesimlerimize ve şişimizde 14 ilmek kalınca lastik örerek tamamlayalım ve diğer önümüzün yapımına beraber geçelim. Ve evet arkadaşlar, önümün birini bu şekilde tamamladım. Şişimde şu an 14 tane ilmeğim var ve bakın, eksiltmeler şurada bitiyor. Bittiği yerden itibaren 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15. 15 sıra örmüşüm arkadaşlar ve bu şekilde tamamlamışım. İsterseniz bir santim alalım. Elinde santim olanlar için şu an santimimiz 31 santim arkadaşlar. Bir yaş için çalışıyoruz. 31 yaşta gayet yeterli uzunlukta olmuş oldu. İsterseniz bir de şuradan itibaren sayalım. Bakın şu tersleri sayarak bulabiliriz kaç sıra yaptığımızı. Ötekini saymak daha zor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 sıra. Pirinç modelimiz bittiği yerden itibaren toplam 46 sıra yaptık. Tamamı 31 santim oldu ve şimdi diğer önümüzün yapımına geçelim. Şimdi arkadaşlar, ilikli tarafı beraber tamamladık. İliksiz tarafında yapım, kurulum ve yaka kesimini sizlere göstereceğim. Şişime 33 ilmeğimi attım. 8 sıra boyunca lastiğimi ördüm. Şimdi iliksiz tarafı beraber çalışıyorum. Yine lastik olarak örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 ilmeğimi ördüm arkadaşlar. Ön patım 6 ilmek biliyorsunuz. Şimdi buradan itibaren bir sıra arkadaşlar ön yüzden öreceğim. Çünkü eğer buradan itibaren şimdi 8 sırayı ördüm. 6 ilmeğimi ön pat olarak yaptım. Şimdi buradan itibaren düzlerin üzerine ters, tersin üzerine düz getirmemiz gerekiyor. Ama şimdi bu sırada hemen düzün üzerine ters, tersin üzerine düz getirirsem bir sıra modeli kaydırmış olacağım. Yani lastiğim bir sıra küçülmüş olacak. O yüzden arkadaşlar şimdi arka yüzden yapacağım bu işlemi. O yüzden şimdi arka sıraya doğru ilerliyorum. Ön yüze geçtiğimde, pardon, arka yüze geçtiğimde hemen pirinç modelimizi uygulamaya başlayacağız. Lastiğimin kısalmasını istemediğim için bu işlemi yapıyorum. Yoksa bu ön yüzden de bunu yapabilirdim ama bu sefer bir sıra lastiğim küçülmüş olacak. Çünkü o ördüğüm son sırada pirinç modeline dahil olacak. Onun için öyle bir şey olsun istemediğimden şimdi arka yüzden pirinç modelimi uygulayarak başlıyorum.
Yani model lastik olduğu için bu işlemi yapıyorum. Yani dipte haroşo yaparsanız bu alt kısmı, o zaman direkt ön yüzden pirinç modelini uygulamaya başlayabilirsiniz. Şimdi arka yüze doğru ilerliyorum. Modeli kuralım hemen. Bakın arka yüzüme geçtim. Yine ilk ilmeği ters olarak örüyorum. Bakın tersim var. Onun üzerine düz getiriyorum. Oradan itibaren zaten model aynı şekilde uygulanacak. Bakın tersin üzerine düz, düzün üzerine ters getirerek pirinç modelimi uygulamış olacağım. Sonda 6 ilmek kalana kadar. Şimdi burası bizim iliksiz tarafımız. İlikli tarafı beraber çalıştık. İliksiz tarafında model kurulumunu göstermek istedim. Model kurulumunu göstereceğim. Aynı şekilde diğer önümüzle aynı uzunlukta olana kadar örülecek. Ondan sonra yaka ve koltuk altı kesimini göstereceğim sizlere bu tarafında. Kafalarınızın karışmaması için. Şimdi sonda 6 ilmek kalana kadar düzün üzerine ters, tersin üzerine düz getirerek örüyorum. 2 ilmeğim kalmış. Evet, sonda 6 ilmeğim kaldı. İpimin yönünü değiştiriyorum. Pardon, ipim bu tarafta, bakın tersim var. Bir ters, bir düz. Yani ne görünüyorsa o şekilde öreceğiz ön patımızı. Zaten diğer önümüzde bunu yapmıştık. Ama örgüye yeni başlayan arkadaşlar için bunu göstermek istedim. Tekrar ön yüzüme geçtiğimde bakın bir sıra pirinç modelimizi uygulamış olduk. Burası da 6 ilmek ön patımız ve bu şekilde arkadaşlar koltuk altı kesimine kadar ilerleyelim. Daha sonra beraber koltuk altı kesimini ve yaka kesimini beraber yapmaya başlayalım. Ve evet arkadaşlar, 8 sıra lastiğimizi ördükten sonra şu şekilde sayarak, en alttaki pirinçten sayarak 31 tane pirincimi yaptım. Ve evet arkadaşlar, şimdi 3 sıra boyunca lastiğimi ördüm. 4. sıraya arkadan gidiyorum. Şimdi burada sonda 6 ilmeğim kalana kadar lastiğimi örmeye devam ediyorum. Bu benim 4. sıram olmuş olacak. 4. sıramı arka yüzden tamamlıyorum. 3, 6, bir ilmek daha öreceğim. Ördüm. İpimi bu tarafa aldım. Bu ilmeğimi örmeden alıyorum arkadaşlar. Arka yüzden. Ve ipimin tekrar yönünü değiştirerek normal lastik örmeye devam ediyorum. 6. ilmeğimi arka yüzden örmeden aldım. Bu benim kesimimde hattımın düzgün çıkması için. Şimdi 4. sıramdayım. 4. sıramda hemen kesime başlıyorum. 3, 4 ve 5 ilmeğimi lastik olarak ördüm. Ön yüzümdeyim. Bakın ipimin yönü ters olduğu için bu ipimi şu şekilde çeviriyorum ve bunun ikisini aynı anda alarak kesim yapıyorum. Bakın hat ne kadar düzgün oldu ve sıra sonuna kadar ilerliyorum. Sıra sonunda koltuk altı kesimimize başlayacağız hemen. Yani 5. sırayı tamamlayıp 6. sırayı örerken koltuk altı kesimine başlamış olacağız. Sıra sonuna kadar ilerliyorum. Ve evet, yine son ilmeğimi örmeden aldım.
Arka yüzüme geçtim. Sıra başında şu 2 ilmeği düz örgü örer gibi kesim yaptım ve koltuk altı kesimime de bu şekilde başlamış oldum. Şimdi bu tarafın yaka kesimini bir kere daha göstermek istiyorum örgüye yeni başlayan arkadaşlar için. Kafanızın karışmaması adına. Şimdi sıra sonunda 6 ilmek kalana kadar lastiğime devam ediyorum. Şişimde 59 tane ilmeğim vardı. Bir yakadan bir koltuk altından kesim yaptık. Toplamda 57 tane ilmeğim, pardon, 33 tane ilmeğimiz vardı. Bir yakadan bir koltuk altından kesim yaparak 31 ilmeğe düşürmüş olduk. Şimdi sıra sonunda 6 ilmeğim kalana kadar lastiğimi örmeye devam ediyorum. Bakalım, bir tane daha öreceğim. Şimdi ipim bu tarafta. İlmeğimi örmeden aldım. İpimin yönünü değiştirerek lastik örmeye devam ediyorum. Sadece arka yüzden 6. ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Ve ön yüze geçtiğimizde bakın hat çok düzgün bir şekilde çıkacak bu şekilde. Ön yüzüme geçtim. Bir kere daha yaka kesimini göstermek istiyorum bu tarafta. 2, 3, 4 ve 5 ilmeğimi örüyorum. İpimin yönünü değiştirdim. Bakın ipimin yönü ters olduğu için ipimi çevirdim. Şu ikisini aynı anda alarak kesim yapıyorum ve bu şekilde bir görüntü elde etmiş oldum. Ve ilmeklerimi örerek ilerliyorum. Bakın. Koltuk altı kesimim düzgün bir şekilde ilerlemiş oldu. Şimdi arkadaşlar koltuk altında kesimimizi 5'e tamamlıyoruz. Yaka kesimimizi ise diğer tarafta olduğu gibi şişimizde 15 ilmek kalana kadar devam ettiriyoruz. 15 ilmek kaldıktan sonra da bir müddet örerek bu tarafımızı da tamamlayacağız ve arka tarafımızın yapımına geçeceğiz. Evet arkadaşlar, bir müddet bu şekilde ördüm önlerde olduğu gibi. Burada da bir santim alalım. Başlangıçtan bitişe kadar şu an 17 santim arkadaşlar. 17 santim ördüm. Evet, 17 santimi ördükten sonra önlerde yaptığımız gibi tüm ilmekleri bir düz bir ters lastik olarak öreceğim. Şimdi bu sırayı kaybetmemek için yine tersin üzerine düz, düzün üzerine ters getireceğim. Yoksa bir sıra geriye düşecek görüntümüz. Onu istemediğim için şimdi bir düz bir ters olarak önlerde yaptığımız gibi tüm ilmeklerimizi 6 sıra boyunca öreceğiz. Ama bu sefer önlerde olduğu gibi düzün üzerine ters, tersin üzerine düz getireceğiz arka tarafımızda. Yani pirinç modeli değil de lastik çalışması yapacağız buradan itibaren. Bu şekilde 6 sıra boyunca bir düz bir ters lastiğimizi yapalım. Ondan sonra koltuk altından kesmelerimizi beraber yaparak arkamızı devam ettirelim. Evet arkadaşlar, 6 sıra boyunca lastik kısmını da ördüm. Şimdi önlerde yaptığımız gibi kesim yapacağız. Koltuk altından 5 sağ taraftan 5 sol taraftan, ama aynı anda yapacağız. Yani ön yüzden bu tarafınkini, arka yüzden öbür tarafınkini ve lastik örmeye devam edeceğiz. Şimdi bakın, şu şekilde 2 olarak aldım ilmeğimi. Aldıktan sonra şimdi bir ilmeğimizi bu taraftan kesmiş olduk. Lastik olarak örerek sıramı tamamlıyorum. Ne görünüyorsa düzleri düz, tersleri ters olarak örerek tekli lastik çalışmamızı yapıyoruz bu şekilde. Şimdi sıra sonuna kadar tekli lastiğimizi yapalım. Bir de sıra sonundan kesimi göstereyim örgüye yeni başlayan arkadaşlar için. Daha sonra kısaca ne yapacağımızı anlatayım ve devam edelim. Evet, örerek arka yüzüme kadar geldim. Şimdi bakın, burada da yine aynı işlemi düz örgü örer gibi girdim. Kesimimi yaptım ve ne görünüyorsa o şekilde örerek devam edeceğim. Yani
Şimdi bir taraftan 5 tane, diğer taraftan 5 tane kesim yapacağız. Şişimizde 59 tane ilmeğimiz vardı. Bu şekilde 49 ilmeğe düşmüş olacak. 49 ilmekle de lastik örerek enseye kadar devam edeceğiz. Ve ense kesimi yaparak arkayı önlerle birleştireceğiz. Şimdi bu şekilde 5 sağ taraftan 5 sol taraftan birini ön yüzden diğerini arka yüzden kesimlerimizi yaparak 49 ilmeğe ilmeklerimizi düşürelim. Daha sonra ilmekler düştükten sonra mevcut 49 tane ilmeğimizi de lastik örmeye devam ederek enseye kadar örelim. Şimdi bu şekilde devam edelim. Ben de devam edeyim. Ense kesimiyle burada olacağım. Evet arkadaşlar, arkamı bu şekilde tamamladım. Önle aynı. Bakın şu an 31 santim. 31 santim olana kadar ördük. Şimdi omuzlarda biliyorsunuz ilmek bırakıp ortadaki ilmekleri keseceğim. Öndeki omuz ilmek sayımız 15 ilmekte. Şimdi onun için 15 ilmeğimizi lastik olarak örerek devam ediyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve 15. Şimdi 15 ilmeğimizi ördük. Ortadaki ilmeklerimizi burada 15 ilmek kalana kadar lastik örerek kesim yapacağım. Bakın sırada bir tersim var. Bir ters bir düz olarak ördüm. Şu tersi düzün üzerinden atlattım. Tekrar ters ördüm, atlattım. Tekrar düz ördüm, atlattım. Ördüm, atlattım. Ördüm, atlattım. Bu şekilde lastik kesim yapıyoruz ortadaki ilmekleri ve 15 ilmek kalana kadar bu şekilde kesimlerimizi yaparak ensemizi açmış oluyoruz. Şimdi bunu yaptıktan sonra arkayla önleri omuzlardan birleştireceğiz. Yan dikişlerini yapacağız ve süslemelerini de yaparak yeleğimizi tamamlayacağız. Şimdi birkaç ilmeğimiz kalmış, bir sayalım. 2 4 6 8 10 13 15 ve toplamda 7 ilmek daha kesmem gerekiyor. Yine örerek kesme işlemi yapıyorum. 2 3 4 5 6 bir kere daha sayacağım arkadaşlar. Yanlış saymış olabilirim. Boş yere kesmeyelim. 2 4 6 8 10 10 12 bir tane de burada var. Bir tane daha keseceğim. Ve buradaki ilmeğimle burada 14, burada bir tane 15 tane ilmeğim kaldı ve bunları da lastik olarak örerek sıra sonuna kadar ilerleyeceğim. Şimdi omuzları örerek birleştirme işlemi yapacağız. Bu daha güzel duruyor dikmekten ve daha sağlam oluyor. Zaten benim videolarımı sürekli takip eden takipçilerim biliyordur. Abonelerim biliyordur. Her zaman bu şekilde birleştirme işlemi yapıyorum omuzlarda. Ve son ilmeğimi yine örmeden aldım. Bakın ortadaki ilmeklerimi lastik kesim yaparak kapattık. Şimdi önlerle arkaları birleştireceğiz. Ön yüzden yaptık ense kesimimizi. Ve şu an yeleğimizin görüntüsü bu şekilde. Kol oyuntumuz da gayet güzel. İsterseniz bir oranın da santimini alalım. Şuradan kesmeye başlamıştık. Kesmeye başladığımız yerden 11 santim olmuş arkadaşlar.
11 santim olmuş. Ve bu şekilde toplamda 31 santim olması gerekiyor. Yani birazcık daha uzatıp, yani alt tarafı biraz daha uzatıp burayı da 1 santim daha uzatıp 32 santime tamamlayabilirsiniz. Ama şu anda da gayet bir yaşa uygun büyüklükte bir yelek uzunluğu oldu. Gayet şık, gayet güzel. Yani lastik olması biraz elimizi oyalıyor, ama model gerçekten çok güzel olduğu için yani sıkıntı olmadan rahatlıkla yapabiliyoruz. İpimizin dokusu da çok güzel. Kullananlar zaten benle aynı fikirdedirler. Tam 4 numaraya uygun çok güzel kalınlıkta bir ip. Şimdi önlerle arkayın omuzlarını beraber birleştirelim. Evet arkadaşlar, tüm parçaları tamamladık. Şimdi birleştirme zamanı. Şimdi arkadaşlar, ipimiz bu taraftayken, ipimiz böyleyken, bu taraftayken, burası bizim sırt kısmımız, yani dış kısmımız. Ve şimdi bakın, her iki tarafın dış kısmını birbirinin üstüne getirecek şekilde, yani birini böyle yerleştireceğim. Diğerini de böyle yerleştireceğim. Yani ters yüzden her iki tarafın dış iç kısmı dışa gelecek şekilde yerleştirdim. Omuzları birleştirip çevirince dış kısımlar dış tarafa gelmiş olacak. Şimdi beraber birleştirelim bir tanesini. Omuz dikişimizin de yapalım. Daha sonra süslemeye geçeceğiz çünkü. Bakın, her iki tarafı şöyle şişimizin uç kısmına alacağım. Bu tarafı da alıyorum. Yani şişle yaparsak daha kolay olacak. Ben bekletmeye aldığım için ilmek tutucudaydı hepsi. Onu şimdi şişime alarak birleştirme işlemine başlıyorum. Bakın, her iki tarafı yan yana getiriyorum. Arkalarla önümüz. Elimde bir adet tığım var. Tığımın numarası 2,5 milim, 4 numara. Ya bunun çok bir önemi yok. Şu hangi ip uzunsa onu kullanalım. Parmağıma ipimi dolayarak başlıyorum. Bakın arkadaşlar. Bir bu şişimden, bir bu şişimden tığımı alıp içinden geçiriyorum. Tığımda şu an bir tane ilmeğim var. Aynı işlemi tekrar ediyorum. Ve 3 ilmeğin birden içinden geçiriyorum. Her zaman tığımda bir tane ilmeğim kalacak. Bakın, bir ondan, bir ondan. Her iki şişimde de 14 tane ilmeğim var ve hepsinin içinden geçirdim. Elinizi çok fazla sıkmayın. Çünkü bu sefer omuzlarda kasma olabilir. Bakın, birleştirdim. Tekrar bir ondan, bir ondan çektim. 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 Bir ondan aldım, bir ondan aldım. Yani 14 tane ilmeğimizin tamamını karşılıklı olarak birleştiriyoruz. Şimdi birleştirdikten sonra da bir bakalım. Bütün ipleri de sabitlememiz gerekiyor arkadaşlar. Yürüteceğiz. Ve bir tane ilmeğim kaldı. Şimdi bu bir tane ilmeğin içinden de şu şekilde geçirdim. Ve birazcık sıkıyorum. Bunu daha sonra yürüteceğim. Bakın, şimdi şu şekilde çevirince bakın, omuzlarımız bu şekilde birleşmiş oldu.
ve çevirince düz yüzeyleri dışa gelmiş oldu. Aynı işlemi diğer taraf için de yapacağım. Hiçbir farkı yok. Şimdi isterseniz bir de yan dikişimizi yapalım beraber. Onu da göstermiş olayım sizlere. Ve evet, ilmeğimi ilk attığımda biliyorsunuz biraz uzun atmıştım ki dikişte kullanabileyim diye. Mevcut buradaki ipime iğnemi taktım. Bakın. Şu şekilde karşılıklı getiriyorum. Ve bakın şu şekilde başladım. Şu çıkıntı kısımlarını dış yüzeyden tutturuyoruz arkadaşlar. İlk ilmeği ters örgü olarak almamızın şimdi bize dikiş konusunda çok faydası olacak. Bakın şu ilmekleri, karşılıklı gelen ilmekleri dikerek tamamlayacağım. Bakın şu şekilde. Bunu omuzumda kesim yapmaya başladığım yere kadar devam ettireceğim. Karşılıklı gelen ilmekleri bu şekilde dikerek bakın. Buradan devam ediyorum. Dış yüzeyden dikiyorum şu an. Buradan başlayıp şu kesime ilk başladığım yere kadar bakın, yani şuraya kadar dikeceğim. Yani ters örgümü de biraz geçeceğim. Şimdi bu şekilde burayı dikelim. Ben de dikeyim. Diğer omuzu da birleştireyim arkadaşlar. Daha sonra süslemelerine geçelim. Ve evet arkadaşlar, yeleğimizi bu şekilde tamamlamış oldum. Bir sonraki videomda papatyanın yapımını, bir sonraki videomda da yaprak yapımını paylaşacağım. En sonda bunun takımı olan salopet tulumun anlatımını paylaşacağım sizlere. İstiyorsanız bir bitmiş halinin en boy ölçüsünü alalım. Bakın başlangıçtan bitişe kadar bir düzeltelim. Şöyle elimizle. Başlangıçtan bitişe kadar 31 santim boyunda ve şekilde enimizi ölçelim. Enimiz de 26-27 santim. Tam bir yaşa uygun büyüklükte oldu. Arkadaşlar istediğiniz gibi yeleğin sayılarını büyütebilirsiniz. Genelde her yaş farkı için önlere 2, arkaya 4, yani bu öne 2, bu öne 2, arkaya 4 ilmek ekleyerek büyütüyoruz biz. Ama tabii ki bebeğinizin yapısına göre bunu önlere 3'er, arkaya 6 şeklinde de ekleyebilirsiniz. Önlere 4'er, arkaya 8 şeklinde de ekleyebilirsiniz. Tabii ki buna göre orantılı bir şekilde ilik aralıklarını açmanız lazım ve boyunu da uzatmanız lazım. Bu tam olarak bir yaş ölçüsü olarak yapıldı çünkü. Ve bir yumaktan biraz kaldı arkadaşlar. Çok az bir şey kaldı. Onda da bu yaprağın orta kısımlarını yaptım. Ve ayrıca beyaz ve yeşil renk ipe ihtiyacımız var. Onlar da süslemeler için kullanıldı. Bir sonraki videomda papatyanın ve ondan sonraki videoda yaprağın anlatımını paylaştım. Onların da linkini bu videonun altına paylaşacağım ve sabitleyeceğim. Oradan tıklayarak onların yapımına da ulaşabilirsiniz. Hepinize videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. İnşallah güzel ve açıklayıcı bir anlatım olmuştur. Ve Örgü Sepetim sayfamda çok fazla bu model için anlatım isteyen olmuştu. O yüzden anlatmak istedim sizlere. İnşallah faydalı bir video olmuştur. Hepinize videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum.